Dubai'de bir akşam yemeğini paylaştınız diye yasal bir denetimle karşılaşabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Peki, Dubai'de yaşayan bir influencer ile bu videoyu dışarıdan yapan biri arasında yasal olarak ne fark var? Sırf otel size ücretsiz konaklama sundu diye başınız ağrıyabilir mi? Ve en önemlisi, tüm bu süreci nasıl tamamen yasal hale getirebilirsiniz? Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar. El Gran Explorer'a hoş geldiniz. Bugün Dubai'nin dijital dünyasında influencer ve içerik üreticilerini ilgilendiren kuralları konuşuyoruz. Şimdi konuyu netleştirelim. Eğer bir restoranda yediğiniz yemeğin ya da kaldığınız otelin ücretini kendiniz ödüyorsanız, içerik paylaşmanızda genelde bir sorun yok. Ama işin rengi, hediye ve tanıtım arasındaki çizgiye geldiğimizde değişiyor. Bir marka size ücretsiz bir hizmet sağlıyorsa, bu bir otel, restoran ya da deneyim olabilir. Ve siz bunun karşılığında içerik üretiyorsanız, bu durum kişisel paylaşım olmaktan çıkıp ticari işbirliğine dönüşebilir. Burada önemli olan para alıp almamanız değil, ücretsiz alınan hizmet de bir değer olarak kabul edilir. Mesela bir beach club sizi davet etti ve tüm günü ücretsiz geçirdiniz. Eğer sadece deneyiminizi paylaşırsanız bu genelde sorun olmaz. Ama paylaşımın altına bir rezervasyon linki koyarsanız ya da yönlendirme yaparsanız bu içerik ticari bir faaliyete dönüşebilir. Aynı durum ürün gönderimleri için de geçerli. Bu konu sadece fiziksel hizmetlerle sınırlı değil. Dijital dünyada en önemli alanlardan biri affiliate marketing yani satış ortaklığı sistemidir. Örneğin indirim kodları paylaşıldığında sistem farklı çalışır. Burada siz sadece içerik üretmiyorsunuz. Aynı zamanda satışa aracılık ediyorsunuz. Bir kullanıcı sizin linkinizden veya bu kodlarla alışveriş yaptığında komisyon kazanıyorsunuz. İşte bu noktada sistem şunu sorgular. Bu kişi bireysel kullanıcı mı yoksa ticari bir faaliyet mi yürütüyor? Affiliate link, indirim kodu veya komisyon modeli varsa bu artık sadece içerik üretimi değildir. Peki bu işin resmi tarafı nasıl işliyor? Burada çok kritik bir tarih var. 1 Şubat 2026. Bu tarihten itibaren yürürlüğe giren yeni Advertiser Permit yani reklam veren izni yasası ile birlikte Dubai'de içerik üretmek artık çok daha sıkı denetleniyor. Hatta hatırlarsanız Ocak ayındaki vize videomda hiçbir komisyon amacı gütmeden sadece sizlerin süreci kolaylaşsın diye bir indirim kodu tanımlatmıştık. İşte tam olarak bu tarz iyi niyetle yapılan ve izleyiciye avantaj sağlayan işbirlikleri bile artık yeni dönemde belli kurallara tabi. Eğer Dubai'de ikamet ediyorsanız ve 21 yaşın üzerindeyseniz, işe önce bir ticari lisansla başlamanız gerekiyor. En yaygın seçeneklerden biri olan e-Trader lisansını zorunlu ticaret odası üyeliği ile birlikte toplamda yaklaşık 1370 dirhem gibi bir bedelle alabiliyorsunuz. Ama sadece bu lisans yetmiyor. Yeni yasaya göre UAE Media Council'den bu lisansınıza ek olarak bir de Advertiser Permit almanız şart. Bu izin vatandaşlar ve ikamet sahipleri için ilk 3 yıl ücretsiz olsa da sonrasında yıllık yaklaşık 1000 dirhem bir maliyeti var. Bu iki belge birleştiğinde artık tamamen yasal bir dijital işletme haline geliyorsunuz. Peki turistler? Eğer Dubai'de ikamet etmiyorsanız bireysel başvuru yapmanız mümkün değil. Ama yetkili ajanslar üzerinden ilerlemek gerekiyor. Resmi izin bedeli yaklaşık 500 dirhem olsa da ajans hizmetleriyle birlikte toplam maliyet genelde 1200 ile 1500 dirhem arasında değişiyor. Yani kısa süreli içerik üreten bir influencer bile bu sistemi bilmek zorunda.
Bunu daha net anlamak için bir senaryo üzerinden gidelim. Diyelim ki Türkiye'de yaşayan bir influencer'sınız. Birçok kişi şunu düşünüyor: ben Türkiye'deyim, Dubai beni bağlamaz. Ama gerçek biraz daha farklı. Bir gün Dubai merkezli bir marka size ulaşıyor ve bir parfüm gönderiyor. Eğer sadece deneyiminizi anlatırsanız bu genelde kişisel içerik olarak değerlendirilir. Ama şimdi hikayeyi biraz değiştirelim. Bu sefer paylaşımın altına bir link ekliyorsunuz veya bir indirim kodu koyuyorsunuz. Ve tam burada yaptığınız şeyin niteliği değişiyor. Artık sadece deneyim paylaşmıyorsunuz. Ürünün satışına doğrudan katkı sağlıyorsunuz. Bulunduğunuz yer Türkiye olsa bile içerik ticari bir yapıya dönüşebilir. Özellikle bu satış Dubai merkezli bir markaya gidiyorsa konu daha da dikkat çekici hale gelir. Burada en önemli konu şu: içerik nerede üretildiğinden çok kime ve neye hizmet ettiğidir. Eğer içerik satışa yönlendiriyorsa sistem bunu ticari faaliyet olarak değerlendirebilir. Bu sistem sadece kısıtlama değil, aynı zamanda bir fırsat yapısıdır. Eğer bu süreci doğru yönetir, düzenli içerik üretir ve influencer olarak görünür hale gelirseniz, uzun vadede Golden Visa gibi fırsatlara başvurma şansınız oluşabilir. Ama burada önemli olan şey şu: her şeyin doğru, şeffaf ve yasal çerçevede ilerlemesi. Toparlarsak, Dubai artık içerik üretimini profesyonel bir ekonomi olarak görüyor. Kurallar daha net, sistem daha yapılandırılmış. Ama bu, içerik üreticileri için bir engel değil. Doğru bilgiyle hareket edenler için büyük bir fırsat alanı. Vize süreciyle ilgili bahsettiğim indirim kodunu ve detayları merak edenler için videonun linkini aşağıya bırakıyorum. Elgran Explorer olarak bu yolculukta size sadece yerleri değil, arka planındaki gerçekleri de anlatmaya devam edeceğim. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.